Karlı bir kış gününden merhaba. Yeni yılın ilk buluşmasını Ocak ayında yakalayabildiğim için çok memnunum. Çünkü zamanlamada problemim oluyor. Maalesef sohbetlerimizin arası çok açılıyor. Bu benden geldiği kadar bir de bana yardım eden genç teknik arkadaşlarım var. Tabii onların programlarına göre de değişiyor tarihlerimiz veya onların değişmesiyle değişiyor. Şu anda da bana yardımcı olan genç bir arkadaşımız var. Dolayısıyla bu çekimin bütün sorumluluğu da ona aittir. Böylece 2025 yılında bulduk. Aslında 31 Aralık'tan 1 Ocağı evrilen zamanın birbirinden hiçbir farkı yok. Ama bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfa açıyorum duygusu insana iyi gelen bir duygu. O nedenle de hadi bu yıl neleri planlayacağız, neleri yapacağız? Yani burada dedikleri gibi New Year's Resolution yapmak çok keyifli oluyor. Geçmişte bu konuda oldukça disiplinli olan eski dostum, arkadaşım, her yıl bir araya gelmeye çalıştığımız kişilerle bunu çok yapardık. Hatta bu öyle bir şey ki bulunduğunuz lokantada peçete üstüne yazarsınız New Year's Resolution'ınızı ve ertesi sene buluştuğunuzda ne kadarını gerçekleştirmişsiniz bunları kontrol edersiniz. Fransa'da mesela kağıt masa örtülerinin üstünde yazılan çok New Year's Resolution kağıtları sonradan bulunmuştur. Hatta birçoğu da meşhurlara ait olduğu için yayınlanmıştı. Neler yazılır bu kağıtlara? Mesela sigarayı bırakacağım, kilo vereceğim, kitabımı yazmaya başlayacağım ya da kariyerimde şu ya da bu noktaya geleceğim vesaire. Ve bu New Year's Resolution'larda her şey gibi hayatımızda değişim gösteriyor. İnsan hayatının her 10 yılının yeni bir evre olduğu yönünde araştırmalar söylediğine göre yeni bir evre oluyor. Dolayısıyla bu tür listelerde bulunduğunuz hayat dönemine göre değişik şekiller alıyor. Mesela şimdi biz yıllar sonra tekrar bu sene bir araya gelebildik ve bu eski arkadaşlarla hadi geleneğimizi devam ettirelim deyip New Year's Resolution yapmak istedik. Ve biliyor musunuz ki sadece şunu söyledik. Gelecek yıl geçmiş yılı aratmasın. Bu da bulunduğumuz zaman dilimi içinde doğru bir beklenti oldu ve aynı zamanda da ilave edeyim, çok kötü bir şey de değil, sakın öyle algılamayın. Bunun verdiği de bir konfor var. Olanı eğer devam ettirebilirsek ne mutlu bize. Ve de gerçekleri algılayarak planlar yapabiliyorsak gene ne mutlu bize diyoruz. Gerçekleri görebilmek derken, yani biz nasıl yaşlılığımızın gerçeklerini görmemiz gerekiyorsa dünyada da bazı gerçekler var ve onlar da bize kendini çok ciddi bir şekilde hissettiriyor. 2025 yılına girerken yıllardır beni çok endişelendiren Büyük Orta Doğu Projesi'nin Türkiye'nin kapısına kadar geldiğini yaşadık. Nihayet geldi, dayandı kapıya. Bakalım Orta Doğu savaşları Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Dün ise Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tartışmalı bir başkan koltuğa oturdu ve çok iddialı değişimleri uygulayacağını dünyaya bildirdi. Bakalım Amerika'daki bu yeni siyasi değişim dünyayı nasıl etkileyecek? Astroloji uzmanları ise 2025 yılının oldukça hareketli bir yıl olacağını söylüyorlar ve diyorlar ki her neyse o 1000 yılda bir değişen bir durum var gökyüzünde ve bu dünyayı oldukça alt üst edecek derler. Ve bütün bu bilinmezlerin içinde biz insancıklar küçücük dünyamızda dertlerimiz, sevinçlerimiz için debeleniyoruz. Amacımız mümkün olduğu kadar keyifli anlar yaşayabilmek. Ve bu bizim herhalde
amacımız haline geliyor. Keyif derken sırf eğlenceyi kastetmiyorum. Kimisine göre keyif başkalarına yardım etmektir. Hatta bir önceki video sohbetimizde herkesin yazılımının farklı olduğunu ve kavramların herkes için başka şey ifade ettiğini konuşmuştuk. Arzu ederseniz oraya göz atabilirsiniz. Keyif deyince de kimisi için torun bir keyiftir, kimisi için başkalarına yardım etmek bir keyiftir, kimisi için doğada daha çok yürüyüş yapmak bir keyiftir. Her neyse. Herkesin kendi tanımladığı şekliyle keyfinin bol olmasına yönelik planlar yapmasını tavsiye ederim, ümit ederim. Bu arada yurt dışında hayat kurmaya yeni gelmiş kişilere bir çift sözüm var. Kanada bir cennet değil. Ağaçlarda dolar yetişmiyor. Lütfen her şeyinizi satıp savup bilmediğiniz ülkelere yelken açarken çok iyi düşünün. O kadar çok kişiyle şu ara karşılaşıyorum ki son derece mutsuz, son 3-5 yılda buraya gelip yerleşmiş. İster istemez bu uyarıyı yapma gereği duydum. Burada da yine Göç Matematiği isimli videoma bir göz atmalarını tavsiye ederim eğer böyle bir kişi varsa. Eğer gitmek istiyorsanız ve mümkünse geri dönmeniz, lütfen başarısız mı oldum bu ülkede korkusunun tuzağına düşmeyin. Hayat sizin, sıkıntı sizin, keyif de sizin. Kararlarınızı alırken bunu göz önünde tutmanızı tavsiye ederim. Geçen gün Özlem Gürses ve Celal Sungur'un güzel bir videosunu seyrettim. Celal Sungur bir anekdot anlattı. Einstein çok verimli bir bilim adamı bildiğiniz gibi ve 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Ve Amerika kendisine son derece rahat bir ortam sunuyor. Laboratuvarı, yaşama yeri, sessiz, sakin bir üniversitenin köşesi. Fakat bakıyorlar ki Einstein'ın verimliliği gitgide düşüyor. Bu konuyu kendisiyle konuşmaya giden üniversite ekibi şöyle bir cevapla karşılaşıyor. Almanya'daki üniversitemi, iş arkadaşlarımı, kafeteryada sohbet ettiğim talebelerimi özlüyorum. Ben onlardan güç alarak çalışıyordum. Bana ilginç geldi, üstünde düşünmeye değer. İnsan etrafında kendini olumlu olarak güdümleyecek sosyal bir çevreye sahip değilse verimliliği düşüyor. Veya düşmeyen küçük bir azınlıkta olabilir. Etrafınızda sizi stimüle edecek insanlarla sosyal çevrenizi zenginleştirmenizi ve buna ehemmiyet vermenizi tavsiye ederim. Ben de bu yıl bu sohbetlerime psikolojinin günlük hayata etkisi adı altında bir şekil vermeye çalışıyorum. Benim geçen sene başlattığım bu YouTube sohbetleri kendime de bir öğreti amacıyla idi. Yani iş prosesi öğrenmeye çalışıyorum. Bu yılki New Year's Resolution'ım bunu daha iyi de öğrenmek. Gençte bir 20'lerinde bir öğretmenim var bu arada. Kendisiyle çalışıyorum ve onların ne kadar çok teknolojik bilgiye sahip olduklarını görüp gerçekten insan hayran oluyor. ChatGPT bunlardan biri. İnşallah ikinci kısmımızda onu da öğretecektir bana, ümit ediyorum. Bu arada eğer psikolojik konularda değinmemi istediğiniz şeyler varsa lütfen bildirin. Bunları da gündeme alacağım. Bu yılın 2025'in sosyal çevrenizin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın.